Bu kahkahalar pek de neşeli hisler yansıtmıyor. Ya da bu dans bir kutlamayla ilişkilendirilmek için fazla karamsar. Davranışların belirli duyguları barındırdıkları tahmin edilebilir. Ancak insan duygularını dışa vurma sırasında bazen karmaşık yollar izleyebiliyor. Mesela bazen mutluluktan gözyaşlarınızı tutamayabilirsiniz. Hüngür hüngür ağlarsınız ama bu bir mutluluğun ifadesidir. Bazense gülersiniz ya da kahkahalar atarsınız, bu ise acınızı saklamanın bir yoludur. Özellikle ciddiyet dolu yaşamın trajik yapısına dayanamayan bünyeler, daha katlanılabilir bir yaşam deneyimi için bile isteye her durumu bulandırma eğilimine girebilir. Bu durumda gülüşler kişinin savunma mekanizmasıdır ve komediden ziyade içten içe derin bir trajedi barındırır. Bu videoda size bütün umutlarını yitirmiş ve varoluşun saçmalığıyla acı bir şekilde yüzleşmiş olan Joker'in felsefesini anlatacağım. Çöpten geçilmeyen sokakları, zerre yeşillik barındırmayan caddeleri ve kasvetli gökyüzüyle kapkaranlık bir şehir. Ama onu daha da karanlık yapan içerisinde işlenen suçlar, göz yumulan adaletsizlikler, önüne geçilmeyen yolsuzluklar, gittikçe artan ahlaksızlıklar ve halkın büyük kesimini kapsayan yoksulluk. Caddelerde haydutların fink attığı, mafyaların politikacılara diz çöktürdüğü bu kötülükler silsilesi sanki şehrin tüm yapılarına sirayet etmiş gibi görünüyor. Bill Finger 1940'da bu kurgusal şehri yarattıktan sonra ona New York'un popüler takma adlarından birisini vermeyi uygun görmüş. Gotham. Gotham'da köken olarak ismini İngiltere'nin küçük bir köyünden alıyor ve yerel dilde aptalların yaşadığı yer anlamına geliyor. İnsanın içini karartan bu şehir her ne kadar monoton bir görünüme sahip olsa da tarih boyunca birçok kahramanın ve birçok azılı suçlunun sahneye çıktığı bir arenaya dönüşüyor. Arthur Fleck de bu gotik şehirde yaşayan ve annesiyle mütevazi hayatını sürdürmek için palyaçoluk yapan sıradan bir vatandaştı. Tutku beslediği komedi üzerine ilerlemek adına yarı zamanlı stand-up gösterileri yapıyor ve bu alana dair büyük hayaller kuruyordu. Her ne kadar büyük hayalleri olsa da yaşadığı şehir ve içinde bulunduğu toplum Arthur'un ruh sağlığını olumsuz etkiliyordu. Bir takım mental rahatsızlıklarla mücadele eden karakterimiz olur olmadık yerlerde istemsizce kahkahalara boğulmasına sebep olan ek bir hastalıktan da muzdaripti. Bütün bunlar onun içinde bulunduğu yozlaşmış toplumla uyumlu ilişki sürdürmesini daha da zorlaştırıyordu. Filmin henüz başlarında onu umutsuz şehrin depresif bir uzantısı olarak açık şekilde izliyorduk. Yine de hayatını düzene sokma konusunda gayretliydi. Stand-up üzerine odaklanıyor, komşusuyla duygusal ilişki geliştirmeye çalışıyor ve babasının Thomas Wayne olduğuna dair büyük umutlar besliyordu. Hikayenin buraya kadarki kısmı hayallerde yaşayan bir Arthur'u anlatıyordu. Gerçeklerle yüzleşerek tüm hayallerini yitiren karakterimiz ise derinlemesine başkalaşmış bir kimlikle karşımıza çıkacaktı. Arthur hayran olduğu figür tarafından dalga konusu oluyor, uyumsuz olduğu toplum tarafından şiddete maruz kalıyor, kimse tarafından umursanmıyor, kız arkadaşının bir hayalden başka bir şey olmadığını öğreniyor ve yetmezmiş gibi babasına dair umut ettiklerinin bir yalandan ibaret olduğunu öğreniyordu. Yalnızlık, değersizlik, çaresizlik, güvensizlik, umutsuzluk, Arthur'un yaralı ruhuna her seferinde ayrı bir darbe indiriyor ve onu hastalıklı bir psikolojiye adım adım sürüklüyordu. Bir noktaya kadar katlanabildiği hayat onun için saçma bir tekrarlar bütününe dönüşmüştü. Yaşam olanca saçmalığıyla ona göz kırpmaya başlamıştı. Kendi yaşamımızda hayaller kurup hedefler belirlediğimiz anlar olur. Ama bir süre sonra hayallerimizin sürekli suya düşmesi ve başladığımız işlerin yolunda gitmemesi canımızı sıkmaya başlar. Bir zamandan sonra bunun bir döngüye girdiğini ve ne yaparsak yapalım işleri yoluna koyamadığımızı hissederiz. Bu durumda hem derin bir isteksizlik hem de kabul edilmiş bir çaresizlikle baş başa kalırız. Hiçbir şeyi değiştiremediğimizi ve tüm uğraşlarımızın beyhude bir çabadan ibaret olduğunu düşünmeye başlarız. Elimizde olmayan faktörlerin de etkisiyle hayat yolculuğunda adeta bitmek bilmeyen bir patinaj sürecine gireriz. Bu zamanlarda hayata dair her şey gözümüze saçma görünmeye başlar. Sıradan hayatımızda kolaylıkla yaptığımız şeyler yorucu görevlere dönüşür. Her şey anlamsızlaşır, biz de hafiften yolumuzu kaybettiğimizi hissetmeye başlarız. Sanki sırtımızda koca bir kaya vardır ve her ne kadar onu yukarılara taşıma niyetinde olsak da sürekli başladığımız noktaya geri dönüyoruzdur. Ne kadar denesek de, ne kadar çabalasak da nihayetinde kayanın geri yuvarlanışını seyretmek kaderimiz haline gelmiştir. Bu döngü yavaş yavaş motivasyonumuzu yok etmeye başlar. Bir noktadan sonra kendimize şunu sormaya başlarız:
Ben bu kayayı taşımakla neden uğraşıyorum? Sisyphos da tam olarak böyle sormuştu. Ben bu kayayı taşımakla neden uğraşıyorum? Ölümsüz bir hayat bahşedilen Sisyphos, tanrılar tarafından olabilecek en kötü cezalardan birisine mahkum edilmişti. Sisyphos'un görevi basitti esasında. Önünde bulunan devasa kayayı karşıdaki tepenin doruğuna çıkarması ve diğer taraftan yuvarlaması gerekiyordu. Ancak Sisyphos kayayı ne kadar yukarı ittirse de doruğa ulaşamadan kaya aşağıya en baştaki pozisyonuna geri yuvarlanıyordu. Ne kadar yinelese de ne kadar mücadele etse de bu durum asla değişmiyordu. Bir zamandan sonra çaresizliğini ve durumun absürtlüğünü fark edecekti ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sisyphos aslında varoluşunun saçmalığını anlamakla lanetlenmişti. Albert Camus'a göre Sisyphos insanoğlunun bulunduğu durumun ideal bir alegorisiydi. Anlam ve amaç açlığıyla dünyaya gelen insan varoluşuna dair büyük beklentiler inşa ediyordu. Ancak evrenin kendi beklentisine karşı acımasız ve kayıtsız duruşu bu beklentileri her zaman boşa çıkarmak zorundaydı. Ve esasında absürt olan da tam olarak buydu. Beklenti ve sonuçların uyumsuz olması. Beklenti ve sonuçların uyumsuz olduğu bir kavram daha var. Şakalar. Hello, it's good. Şakalar doğası gereği başlangıç kısmında dinleyiciyi bir sona hazırlar. Sonunda ise dinleyicinin beklentisinden çok uyumsuz bir çıktı verir. Ve bu yüzden hemen her şaka doğası gereği absürtlük içerir. İsmi şakacı yani Joker olan karakterimiz de bu açıdan varoluşunu temsil eden bir iş yapmaktadır. Ve yine bulunduğu zihin yapısını en iyi ifade eden kahkahalar onun kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. Arthur'un yaşama tutunmak için çaba sarf etmediğini söyleyemeyiz. Daha ziyade içinde bulunduğu toplumun zalimliklerine karşı umudunu koruyamadığından bahsedebiliriz. Tüm bu hayal kırıklıklarının ardından karakterimiz varoluşun saçma olduğu kanısına varır ve bu zihinsel değişim onu bildiğimiz Joker'e dönüştürür. Hayatın koca bir saçmalık olduğunu düşünmesiyle birlikte tüm ideallerinden sıyrılarak bir anlamda özgürlüğe kavuşur. Çıkardığı taşkınlıkların genel manada bir alt metni bulunmasa da tüm insanların tek bir kötü gün geçirmekle Joker haline gelebileceğini savunur. Joker'e göre hayatı tepetaklak olan insan hayallerle gerçeklerin uyumsuzluğunu fark eder ve kendisi gibi kaosu arzulamaya başlar. Bu videoda daha çok 2019'daki Joker filmine odaklansak da karakterimizin hikayelerinin birçoğunda ana düşünce aynı. Kaosa sevdalanmak için yalnızca bir kötü gün yeter. Bu durumda Joker haklı mı? Hayal kırıklıklarının ardı sıra hücum ettiği bir dönemde akıl sağlığını korumak, her şey yolundaymış gibi devam etmek mümkün mü? Bu soruya cevaben Joker'in hikayesini bütünleyen bir kahramanla karşılaşırız. Batman de Gotham'ın öz evladıdır ve o da karakterine dönüşmeden önce kötü bir gün geçirmiştir. Bruce Wayne henüz çocuk yaşlarındayken babası Thomas Wayne ve annesi Martha Wayne'in kendi gözü önünde katledilmesini izlemek zorunda kalır. Bunun yanında travmatik yarasa anıları onun kimliğini daha da farklı bir zemine sürükler. Gotham'a karşı o da hayal kırıklığına uğrar, o da acı dolu bir varoluş içerisine sürüklenir. Joker'den farklı olarak kendine değerli bir anlam yükler ve sorumluluk almaya başlar. Bu kara düzenin iki evladı olan Joker ve Batman, madalyonun iki farklı yüzü gibidir. Joker kaosu ve anarşiyi temsil ederken Batman adaleti ve düzeni temsil eder. Hayal kırıklıklarının sonucunda Joker anlamsızlığı ve absürdizmi benimserken Batman kendi anlamını inşa etmeyi ve varoluşçu bir felsefeyi benimser. İkilinin mücadelesinde çoğunlukla kazanan kaybeden olmaz. Kimin haklı olduğuna da karar vermek kolay değildir. Sonuçta aynı şehirde yaşasalar da geçirdikleri travmatik süreçler ve bu travmatik süreçleri yorumlayan zihinler birbirinden farklıdır. Hayatındaki 1248. çarşamba. Uyudun, uyandın, acıktın, yemek hazırladın, yemeği yedin, bulaşıkları yıkadın, tuvalete gittin, duş aldın, kıyafet seçtin, işe gittin. Arkadaşını gördün, havalar güzel, evet. Nasılsın? İyiyim de. Kahve mi çay mı? Çay olur. Eve döndün, hayatını değiştireceksin. Önce Netflix ama yorgunsun, tekrar uyu. Rüya gördün, uyandın, hedefledin, pes ettin, güvendin, boşa çıktı, oy verdin, kaybettin, can sıkıntısı biraz oyalan, başka oyunu bul, daha fazla oyalan, komik şeyler ara, gülmen lazım. Hayatı kaçırıyorsun, hareket et, başka yere git, sonra başka yere. Tekrar acıktın, uf tekrar yemek, işte başka birisi daha, onu da tanıyorsun, nasılsın? Aynen iyiyim, sen de iyisin. Kalabalıklar, başka bir perşembe, indirimler, yeni kararlar, hazlar, isteksizlikler, kaygılar, para lazım, patron ne der, faturayı ödedim, kiralar artmış, tekrarlar. Yine güçlüler kazanıyor, kötüler kaybetmiyor. Tüm düzenden sıkılıyorsun ama elinde ondan başka bir şey yok. Kayayı hatırlıyorsun. Tekrar sırtlamak gerek. Gittiği kadar. Kaderin bu olsa da meydan okumak lazım. Çünkü belki de hayat tüm absürtlüklerine rağmen kendi anlamını aramaya devam etmek, mücadeleden bir an olsun kaçmamaktır.
Psycho,